Merhaba. Hyper-V sanallaştırmayı Windows 11'in Pro sürümünde kullanabiliyoruz. Home sürümü olan arkadaşlar için bunu nasıl etkinleştireceğimizi sizinle bir rehber olarak paylaşmak istiyorum. Bilgisayarımız şu an sanal bir bilgisayar. Windows Home 11'in Home sürümü kurulu. Sağ tıklayıp sistem dediğimiz zaman bunu görebiliriz. Şu an bilgisayarımızın sürümünü kontrol ediyoruz. Windows 11 Home gördüğünüz gibi. Bunu Home sürümleri Hyper-V sanallaştırmayı desteklemiyor. Belki bilgisayarınızda Home vardır ama sisteminiz güçlüdür. Sanallaştırmayı çalıştıramam diye bir düşünceniz olmasın. Öncelikle ben buraya kodları yazdım. Bunları isterseniz terminal penceresini kullanarak da açabilirsiniz. Tek tek de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ben bunu videonun altına linkini atacağım bu şeylerin. Ama size daha kolay yolunu bir göstermek istiyorum. Öncelikle bilgisayarımızın dosya uzantılarını göstermemiz gerekiyor. Buradan masaüstü klasörünü seçelim. Dosya klasörlerine girdiğimiz zaman. Burada görüntüleye tıkladığımız zaman aşağıya bize göster diye bir simgemiz var. Buna geldiğimiz zaman dosya uzantıları. Bunları gösteriyoruz. txt dosyası. Bu dosyamızı ayrı farklı bir şekilde kaydedeceğiz. Açıyoruz bu dosyamızı. Dosya. Hiç içeriğini oynamadan kaydedebilirsiniz. Farklı kaydet. Bunu batch file dosyası olarak kaydedeceğiz. Batch file dosyaları biliyorsunuz bilgisayarda sizin komutlarını tek tek yazmanıza gerek yok. Kendisi otomatik olarak komutları başlatacak. Bat uzantılı dosya yapacağız. Batch file dosyası. Kaydet diyoruz. Batch file üstümüze, masa üstümüze geldi. Bunu direkt çalıştırmanız yeterli. Sağ tıklayıp isterseniz yönetici olarak çalıştırın. İsterseniz direkt de çalıştırabilirsiniz. Yönetici olarak da çalıştırmanızı tavsiye ederim. Bazı sürümlerde çünkü güvenlikten dolayı bazı şeyler kapalı oluyor. Onları da açmış olursunuz. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet diyorum. O zaten kendisi kurmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Komut penceresini açıp bize kuruyor. Çok hızlı bir şekilde kurar. 1-1,5 dakika gibi kurulum süresi mevcut. Evet şu an bölüm bölüm kuruyor. Kurulum bittikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Yeniden başlattığımız zaman Hyper-V'nin görüntüsünü alacağız. Zaten son komutta bize yeniden başlatayım mı diye soruyor. Şu an kurulumumuz devam ediyor. Bu kullandığım benim sanal makine. Test amaçlı kullandığım bu makineyi. Ayrıca arkadaşlar bilgisayarınızda ben şey olarak bu teknik olarak verdiğimiz bilgiler bilgisayarınıza bir zarar verirse kanalım ya da ben sorumlu değilim. Bilginiz olsun. Bunlar sadece eğitim videoları. Teknik bilgi videoları. Bilgi işlemci arkadaşların kullanacağı videolar genelde. Ama bireysel kullanıcı olarak da ihtiyaç duyarsanız kullanabilirsiniz. Evet şu an 5 file dosyamızdaki komutları kurulumunu yapıyor arkadaşlar. Biraz zaman aldı. Daha hızlı olması lazımdı ama benim muhtemelen sanal makineden dolayı kaynaklı RAM düşük vermiştim. Evet son aşamalarına doğru geliyoruz. Burada zaten want to restart diyor. Computer now diyor. Yes diyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatmasını bekliyoruz. Ya da yeniden başlat diyelim. Bir uygulama çalışıyor diyor.
Evet, bir güncelleme aldı. Bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Biraz burada beklettim, kusura bakmayın. Evet, hızlı aldı güncelleştirmelerimizi. Eğer daha hızlı açsın derseniz güncelleştirme almasına gerek yok arkadaşlar. Ben kapatmayı unuttum. İnternet bağlantısını kapatabilirsiniz. Çünkü güncelleştirme alanında çalışıyor. Hyper-V bilginiz olsun. Evet, bilgisayarımız açtı. Arama tuşuna direkt Hyper-V yazarsanız arkadaşlar, Hyper-V simgesini göreceksiniz. Özellik aç kapa demenize gerek yok. Direkt Hyper-V'yi başlatıp çalıştırabilirsiniz. Videom uzun sürdü, kusura bakmayın. Güncelleştirmeden kaynaklı. Belki bir arkadaşın işini görür, ihtiyacını görür. Teşekkür ederim.